Okay, so we had the Sovereign Brothers on the last hour for the set at the Nalahan Bird Sanctuary here and in Turkey. And we're going to ask you some questions. First of all, I'd like to give the microphone to Zeynep. She'll be asking you questions in Turkish, and I'll be translating it. Evet, öncelikle elinize sağlık. Harika bir setti. Dinlerken çok çok keyif aldık. Özellikle böyle bir yerde. Çekimler de çok iyiydi. Arka tarafta çalışan herkesin de eline sağlık. Çok çok güzel oldu her şey. Öncelikle size de sormak istiyorum. Nasıl başladınız DJ'lik kariyerinize? İlk ben başladım. Yaklaşık 2003 yılında başladım. Daha önce de heves vardı ama tabii kolay değildi DJ olmak o zamanlar. Kıbrıs'ta öğrenciyken bu işe başladım açıkçası. O günden bu yana da profesyonel olarak devam etmekteyim. İyi ki devam ediyorsunuz, harikasınız. Siz efendim nasıl başladınız? Dediğim gibi ilk Kenan başladı. 2004 yılında ben ilk sahne aldım. O güne bugüne de aynı şekilde devam ediyoruz. Ama son bir 5 yıldır hani beraber back to back olarak hani Savrun Brothers olarak çalıyoruz. Onun dışında ayrı ayrı çalıyorduk çünkü hani beraber değildik çünkü yani farklı ülkelerdeydik. O sebepten dolayı da ama Savrun Brothers olarak çalmak çok daha hani zevkli, en azından back to back olarak yapmak müziği. Özellikle sana bir sorum var Mahmut. Sen DJ'lik kariyerin dışında bir de pilotluk kariyerin var sanırım. Ondan biraz bahsetmek ister misin? Ben de yani liseden sonra eğitim için Amerika'ya gittim. Orada pilotaj bölümünü bitirdim üniversitede. Orada bir yaklaşık 7 sene kaldıktan sonra işte 2008-2015 aralığında oradaydım. Bundan sonra buraya geldim. Burada da birkaç lisans işimden sonra şimdi IQ'da Level Examiner olarak hani görev yapıyorum. 3 yıldır da o görevi yapıyorum şimdi. Tekrar olursa da bir line'ı düşünüyorum tabii ki de. Kenan da aynı zamanda mimar, iç mimar olarak çalışıyorsun. DJ'lik dışında iş hayatınızı yürütmek zor oluyor mu yoksa bu sizin için hobi mi, öncelik mi DJ'lik? Yani hobi demeyelim. Tabii ikisini bir arada götürmek biraz zor açıkçası. Ama bir şekilde idare ediyorum yani. İkisini de idare ediyoruz daha doğrusu. Peki burada çalmak size nasıl hissettirdik? Biz gerçekten arka tarafta dinlerken bayağı keyif aldık. Bayağı güzel bir yerdeyiz şu an. Çok hani belki kameralar karanlık diye çekemiyor ama videolarda hepsini görecekler. Siz nasıl hissettiniz çalarken? Yani Ankara olarak ilk defa hani böyle bir yerin olduğunu gördüm. Daha önce bilmiyordum açıkçası. Çok sağ olun hani böyle bir yeri olduğunu belirttiğiniz için. Çok keyifliydi. İnanılmaz bir doğası var. Hani Ankara'da suyu görmek zaten bir ayrıcalık. Çok güzeldi. Çok teşekkür ederiz. Sen nasıl hissettin Kenan? Ay Mahmut. Aynı şekilde Kenan'ın söylediği gibi hani ben de buranın gerçekten varlığından haberim yoktu. Hani ilk defa geldim. Gelince de gerçekten yani o gün batımı vesaire yani o ilk başlarken biz zaten Kenan'da ben de biraz bir heyecan yaptık ama hani güzel bir heyecandı ama çok güzeldi yani zaten dönüp hep ben bir manzaraya bakıyordum arada yani parçaları hani geçtikten sonra. Çok güzeldi yani teşekkür ederiz bizi buraya davet ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Peki işin prodüksiyon kısmında var mısınız? Yani kendi şarkılarınız, işte izleyicilere söyleyebileceğiniz, takip etmelerini istediğiniz bir kanalınız. Yani kanaldan ziyade son 3 yıldır prodüksiyon yapıyorum. Bu pandemi döneminde de Savrun Brothers olarak bir albüm yaptık. Önümüzdeki aylarda çıkacak. Aynı şekilde hem Kenan Savrun olarak hem Savrun Brothers olarak prodüksiyona devam edeceğiz. Peki Sinan'la aynı soruyu size de soracağım. Elbet bir hayaliniz vardır, çalmak istediğiniz, aynı sahnede bulunmak istediğiniz bir DJ vardır, idolünüz vardır. Onu sormak istiyorum ayrı ayrı. Hernan Katanya. Benim için de aynı şekilde Hernan Katanya'dır. Çünkü hani progresif müzik camiasının yani maestrosu o olduğu için onunla aynı kabulü paylaşmak isterim tabii ki de. Biz Sinan'dan sizi biliyoruz aslında ama Sinan'la da paylaşmak isterim aslında. Yani Sinan Şerik'le de paylaşmak kabini benim için bir onur olur. Daha nasip olmadı Sinan'la çalmak. Bugüne nasipmiş. çok teşekkür ederiz bu oluşumda olduğunuz için. Elinize kolunuza sağlık. Çok harikaydı her şey. Söylemek istediğiniz son bir şey varsa alayım. Çok teşekkür ederiz. Böyle bir projede bize yer verdiğiniz için çok sağ olun. Aynı şekilde gerçekten çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir yerde burada müzik yapmak bizim için bir onurdur. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Okay, so I'll summarize it. Sovereign Brothers, Kenan is actually an interior design, and Mahmut Han is in aviation, and they're actually doing this job on the on your spare time, right? And they're also producing music as well.
which is amazing. And to summarize, otherwise, they've also really appreciated the fact that they were able to play in such a place, which not many people or residents of Ankara actually know about either. It's a very secluded, actually, and it's a bird sanctuary. So we did our best as well to keep nature safe and tidy. Otherwise, what else did you ask? I have to summarize it. I need to take notes. Yeah, that's the other one. Zeynep asked, when did they start? So when did you start? In 2003. In 2003, and you started spinning, and you were producing for the last 3 years, right? Yeah. And how about you? I started in 2004, and I've been producing with him as several artists this year, actually. In 2020, started. That's perfect. And I have a personal question, actually. We'll probably have subtitles going on. How does it feel like to play with your brother? Well, actually, it feels good. I mean, it feels kind of different because actually, like when you do it with your brother, because we live together and then we're just doing music. But I mean, when we look for music, we do it individually. Just so we don't do it like together. But when we play, we don't like just make a set. We don't know what we were gonna play before, so we just go, okay, I'm gonna play this. I just check what he's playing, and then yeah. So it's on the fly. That's pretty good. That's pretty good. A playlist or something like that. That's perfect. Any playlist Yeah. like that. So it's just I think it's better like that because when you play in a club or in a festival or something, it's better to play like that random because then you look at the crowd and then you see like how people are acting. So you're like, okay, I'm gonna just play this, and I check what Kenan is playing, and he does the same thing. So that's how we go. So actually, you guys are having a lot of fun as well on the fly right there. Yeah. And that's what I was curious about. Yeah, it's Yeah, we of start to play together without knowing each other what he's gonna play or what I'm gonna play, and it's really hard. Sometimes we cannot catch each other. Then we start to fight. Oh, you don't play this. You should play this. Blah blah. And it's just a few minutes. Then it's all good, right? Yeah. That's nice, though, right? Well, that's pretty good. Sometimes also he comes to me, he's like, you remember that track that you played? I'm like, which one is it? I'm like, cool, which one? It's like, okay. So it just takes so much time. I'm like, I panic and all. Okay, I'm just gonna play this and play whatever, after that. So that's what we That's awesome. But it's pretty good like that, actually. It's more enjoyable, I think. Well, that's really nice. And another question that Zeynep asked is who would they like to the set with or line up with? And their answer was Same, Hernan Catania. they both want to play with Hernan Catania. That's awesome. All right, guys, thank you so much. It was an amazing set. Thanks for coming, and thanks for watching, guys. Make sure to like, subscribe, or whatever you want to do. Enjoy it.